Bacak ağrısı, ödem, mide bulantısı. Günlük yaşamın koşuşturmasında bazı sağlık sorunlarımız için doktora gitmeyi ihmal edebiliyoruz. Dahası zararsız olduğunu düşünerek farklı gerekçelerle masum bir kılıf bile bulabiliyoruz. Ancak yanlış yapıyoruz. Çünkü bu şikayetler aslında dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıklarının habercisi olabiliyor. Genellikle nefes darlığı ya da göğüste ağrı gibi şikayetlerin kalpten kaynaklandığı biliniyor. Oysa kalple alakasız görünüp farklı nedenlere bağlanabilen bazı sorunlar kalp hastalığının sinyali olabiliyor. Sağlığımızla ilgili her zamankinden farklı, olumsuz bir durum hissettiğimizde zararsız diye düşünmeyip bunun mutlaka bir nedeninin olduğunu bilmeli, vücudun verdiği bu tepkinin tehlikeli hastalıkların göstergesi olabileceğini göz ardı etmemeli, hekime başvurmaktan kaçınmamalıyız. Kardiyoloji uzmanı Doktor Aslıhan Ergöknil, kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyalini anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Bacak ağrısı. Özellikle bacağımızın alt arka kısmında yürürken ortaya çıkan ve otururken ağrısa da ayağa kalktığımızda hızla azalan ağrı konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayak parmağı bölgesinde uzanırken ağrı oluşuyorsa ve ayağa kalktığımızda ağrı azalırsa da dikkatli olunması önerilir. Çünkü bu iki tür ağrı genellikle bacaklardaki damar kireçlenmesinden kaynaklanıyor ve bu durum periferik arter hastalığı olarak tanımlanıyor. Periferik arter hastalığının yol açtığı dolaşım bozuklukları sadece bacaklarda sorunlara neden olmaz. Aynı zamanda koroner arterdeki hastalıkların da habercisi olabilir. 2. Ödem. Vücudumuzda oluşan ödemi genellikle yediğimiz tuzlu besinlere veya hareketsiz kalmaya bağlayarak üzerinde durmayabiliyoruz. Ancak ödem çok ciddi nedenlerden kaynaklanabiliyor. Örneğin kalp yetmezliği olarak da bilinen kronik kalp yetmezliği, ödemle sonuçlanan en yaygın kalp hastalıklarından biridir. Kalp hastalığı durumunda bacak ve ayak bölgesinde de ödem oluşabilir. Ödem genellikle ağrılı şişlikler ile fark edilir. Bunun nedeni kalbin artık yeterince kan pompalanmaya devam edemez durumda olması, yetersizlik oluşması demektir. Bunlar dokudaki anormal sıvı birikintileridir ve mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir. 3. Öksürük. Öksürük sadece soğuk algınlığıyla gelmez. Her öksürük zararsız değildir. Öksürük maalesef bazen hasta bir kalbe işaret edebilir. Kalp öksürüğü veya kardiyak astım diye tanımladığımız öksürük vardır. Bu öksürük özellikle efor sırasında, örneğin merdiven çıkarken ve geceleri de ortaya çıkar. Kalbi zayıf olan, yetersiz olan birçok hasta özellikle kuru olan öksürük ataklarına aşinadır. Tetikleyici etken pulmoner dolaşımındaki bir tıkanıklık da olabilmektedir. Kardiyak nedenlere bağlı olan öksürükte buna ek olarak nefes almada genellikle gece duraklamaları vardır ve bu duraklamalar birkaç saniye bile sürebilir. 4. Geceleri idrara çıkma. Geceleri sık idrara çıkma şikayetleriniz oluyorsa kalbinizi de düşünmelisiniz. Bunun nedeni de zayıf bir kalp olabilir. Çünkü kalp yeterli kan dolaşımını sağlayamayacak kadar zayıf olduğu zaman toplar damarlardan dokuya sıvı geçişi olur. Uyku sırasında biriken bu sıvı diğer başka organlarda da olabileceği gibi mesanede de toplanır ve geceleri sık idrara çıkma sebebi olabilir. 5. Bulantı ve karın ağrısı. Kalp krizi belirtileri özellikle kadınlarda genellikle spesifik değildir. Göğüste klasik basınç veya sıkışma semptomlarına ek olarak genellikle mide bulantısı, üst karın bölgesinde basınç ağrısı, ayrıca kusma ve nefes darlığı çekerler. Özellikle bu tür belirtiler eşi benzeri görülmemiş şiddetli ortaya çıktığında kalp krizi hakkında düşünmek önemlidir. Hayatınızı kurtarabilir.